Yağmurlu havada otoyollarda uzun yol sürüşlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli detaylardan bahsedeceğim. Öncelikle yağmurlu havalarda öndeki araçta takip mesafenizi iyi korumanız gerekiyor. Buradaki takip mesafesinin normalden daha önemli olmasının ana sebebi şu: öndeki araca çok yaklaştığınızda onun lastiğinden bakın sürekli su sıçrıyor. Sıçrayan su bizim ön camımızın daha hızlı dolmasına neden olacak. Bakın şimdi göstereceğim size. Öndeki araca yaklaşıyorum. An itibariyle camım daha fazla ıslanmaya başladı ve sileceği daha hızlı çalıştırmam gerekiyor ve görüş açım daralıyor. O nedenle özellikle büyük araçların arkasından gitmemenizi tavsiye ederim. Takip mesafeniz uzun olursa aracınız çok fazla kirlenmez, camınız çok fazla ıslanmaz ve sileceğinizi çok yüksek hızda çalıştırmak zorunda kalmazsınız. Bu önemli detaylardan bir tanesi. Önemli olan diğer detay hız sınırları. Bakın burada binek araçlar için 90'mış. 90 sınırını geçmemeye özen gösterin. Önemli olan diğer bir detay, şu an 2 şeritli bir yoldayız ama bu yol her zaman 2 şeritli olmayacak. Ana yol başladığı an itibariyle 3 şeride çıkacak. Bunu nereden anlıyorum? Bakın sağda ileride büyük mavi tabela 3 tane ok gösteriyor. Yani bu yol artık 3 şeritli. Ben böyle ortada kaybolmak istemiyorsam soldaki şerit çizgimi takip ederek orta şeritte kalacağım. Ya da en sağdaki emniyet şerit çizgisini takip ederek en sağda kalacağım. Burada 2 seçeneğimiz var. Sağda gitmeniz daha güvenli olacaktır. Ama yol tekrar 2 şeride daralırsa tekrar orta şeride, yani yeni haliyle sağ şeride kaymak için şerit değiştirmeniz gerekecektir. O nedenle ben orta şeritle devam etmenizi ilk başlangıçta tavsiye ediyorum. Şu an yol bomboş olduğu için, sağımdan da solumdan da hiç araç geçmediği için orta şeridi kullanıyorum. Eğer sağ şeritte, orta şeritte araçlar olsa sağ şerit müsait olduğunda sağ şeridi kullanmayı tercih edeceğim. Ama şu an görüş açım çok dar olduğu için, yağış şiddetini gittikçe arttırdığı için ve yolun devamında da sis de var. O yüzden kaçabileceğim 2 opsiyon olması adına, yani ani bir durumda sağdan da soldan da kaçabilmek için orta şeridi kullanıyorum. Ama yollar boşsa ve orta şeritte başka arabalar varsa ve sağ şerit boşsa orta şeridi işgal etmemem gerekiyor. Daha yavaş gideceksem sağ şeritten gitmem gerekiyor. Bunu sakın atlamayın. Önemli olan diğer bir detay pedal kullanımları. Bakın şu an yokuş aşağı inmeye başladık ve ben ayağımı artık gazdan çektim. Ayağımı fren pedalının üstüne koydum. Tabi basmıyorum çünkü araç çok hızlanmıyor. Dik bir yokuş değil. Ama burada gaza basmaya ihtiyaç duymam. Olsa olsa frene basmaya ihtiyaç duyarım. O nedenle ayağımı gazdan çektim, fren pedalının üstüne gidiyorum. Yokuş bitmek üzere tekrar gaza geçtim ve hafifçe basıyorum. Bakın yağış şiddetini arttırdı, sileceğimin hızını da arttırdı. Dikkat etmeniz gereken önemli detaylardan bir diğeri de levhaları takip etmek. Viraj levhaları. Bakın ilerideki levha buranın sola virajlı olduğunu söylüyor. Virajdan önce gazdan ayağımı çektim, viraja girdim, direksiyonu ayarladım, çok rahat dönebildiğimi gördüm. Tekrar ayağımı gaza koydum ve hafif hafif gaza basıyorum. Hiç gaza basmadan dönmüyorum virajı. Yani gaza viraj içerisinde biraz basıyorum. Sağa dönüş levhası var. Biraz da yokuş olduğunu fark ettim. Tekrar hafif frene basarak giriyorum bu viraja. Direksiyonumu ayarladım. Rahat dönebildiğimi fark ettim. Freni bırakıyorum. Yani viraj içerisinde frende kalmamaya dikkat ediyorum. Eğer yokuş aşağı inmeye devam ediyorsa o yol ve araç hızlanıyorsa tabii ki frende devam edeceğim. Ama araç hızlanmıyorsa, hemen hemen düz bir yolsa freni bırakıp gaza geçiyor olmam gerekiyor. Direksiyon tutuşumuz ayrıca önemli arkadaşlar. Ben direksiyonu genelde 9 çeyrek ya da 10 çeyrek ya da 10'u 10 geçe gibi pozisyonlarda tutuyorum. Baş parmaklarım gördüğünüz gibi şöyle direksiyonu sarmıyorum ve sıkmıyorum. Kollarımı böyle dik yapmıyorum. Dirseklerim aşağı bakıyor, kollarım gevşek, omuzlarımı salıyorum ve direksiyonu sıkmadan güzelce tutuyorum. Sımsıkı değil, gevşek de bırakmıyorum. Tutuyorum. Diğer parmaklarım direksiyonu arkadan kavrarken baş parmaklarım burada ya da şuraya koyabiliriz. Evet, diğer önemli konu bahsettiğim viraj levhası. Bakın burada peş peşe 3 tane levha var ve üçünde de 1, 2, 3 tane ok işareti var.
Yani bize diyor ki dikkatli olun. Burası keskin bir viraj olabilir, uzun bir viraj olabilir. Artı burası yokuş aşağı. Yani her anlamda bizi uyarıyor. Yavaşlayarak gelmemiz gerektiğini, dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Bakın keskin bir viraj olduğunu görüyoruz. Direksiyonumu normalden daha fazla çevirdim. Ve ayağım hafif frende gidiyorum. Çünkü dik bir yokuş ve frene basmazsam araba hızlanıyor. Viraj bitti. Hala yokuş ama freni bıraktım. Ayağım yine gördüğünüz gibi frenin üzerinde bekliyorum. Gaza geçmedim. Gaza ihtiyacım yok. Araba zaten kendi hızını koruyor. Buna motor freni dediğimiz, kompresör dediğimiz sistem yardımcı oluyor. Araç çok fazla hızlanmıyor da. Evet, önüme bir araç girdi. Hafif fren yapıp mesafemi arttırıyorum. Çünkü lastiklerinden arkaya sıçrayan su benim camımı çok hızlı dolduruyor ve görüşümü zorlaştırıyor. Bunu videonun en başında anlatmıştım. Şerit ortalama konusunda dikkat etmeniz gereken basit taktik vereceğim. Bununla ilgili daha önce kanalımda pek çok video var. Şerit ortalamanın püf noktaları başlıklı videolarımı görebilirsiniz. Ben şeridi şu şekilde ortalıyorum. İleriye doğru baktığımda, uzağa doğru baktığımda iki şerit çizgimin ortasında bir hedef işareti olduğunu düşünün. Ve ben kendimi iki şeridin ortasında hissediyorum. Yani arabadan ziyade kendimi düşünüyorum. Kollarım, kafam, bacaklarım, bedenim şu anda iki şeridin ortasında olduğumu hissediyorsam tam anlamıyla ortada gidiyorum. Yani aracı düşünmek yerine vücudumu düşünüyorum. Böylece şeridi çok kolay ortalayabiliyorum. Bunu uygularsanız çok işe yaradığını göreceksiniz. Bakın burada levha okumanın, tabela okumanın önemini tekrar göreceğiz. Şu an iki şeritli bir yolda gidiyorum. Yine yol iki şeride daralmıştı az önce. Biraz sonra bakın hem solda hem sağda yolun 3 şeride genişlediğini gösteriyor. 2 ok artı 1 ok. Yani sağ tarafa yeni bir şerit ekleniyor. Zaten Türkiye'de trafik sağdan aktığı için arkadaşlar genelde çok büyük bir aksilik yoksa eğer sağ tarafa şerit eklenir, sağ taraftan şerit eksilir. Ben demin sağ şeritte gidiyordum. Yol 2 şeritliydi. Şu an hala aslında aynı şeritte gidiyorum ama orta şeride denk geldim. Çünkü yol 3 şeride genişledi. Şimdi sağ şeride geçmiyorum. Çünkü sağ şeritte bir kamyon var. Ve yokuş yukarı çıkıyoruz artık. Ve daha fazla gaza basmaya başladım. Viraj olmasına rağmen, dönüş olmasına rağmen gazı bırakmıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Yokuş yukarı çıkarken pek çok acemi sürücü viraj olduğunda yavaşlıyor. Gazı bıraktığım an araba çok hızlı bir şekilde yavaşlıyor. Ve bu hızlı yavaşlama benim sürüş kalitemi, sürüş konforumu ve güvenliğimi bozuyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Viraj görseniz dahi çok aşırı hızlı gitmiyorsanız ki dik yokuşlarda zaten çok aşırı hızlı gidemeyiz. Gazdan ayağımızı çekmiyoruz. Bakın ileride sağa doğru bir viraj var. Ben gaza basıyorum. Normalde gazdan ayağımı çekerdim ama burada çekmiyorum. Hatta yokuş dikleştiği için biraz daha fazla basıyorum viraj olmasına rağmen. Peki virajlarda direksiyonu nasıl yönetiyoruz? Hangi elimizle döndürüyoruz? Bu konudan da bahsedelim arkadaşlar. Derslerde öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Viraj ne tarafa dönüyorsa o kolunuzla direksiyonu yönlendirin. Yani sola dönüş varsa sol kolum direksiyona hakim olsun. Sağa dönüş varsa sağ kolum direksiyona hakim olsun. Diğer elim destek versin. Şimdi bunu uygulamalı göstereceğim arkadaşlar. Bakın ileride sola doğru bir viraj var. Ve ben bu virajda direksiyonu sol elimle döndürüyorum. Sağ elim bakın gevşek. Sağ elimle güç vermiyorum. Yetersiz geldiği yerde sağ elimle destek çıkarım. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Tekrar viraj devam ediyor. Sol elimle direksiyonu döndürdüm. Sağ elimle değil. Sağ elim viraj daha keskinleşirse destek vermek için kullanacağım. Şu şekilde. Aynı şekilde yukarıda sağa doğru bir viraj var. Hem de o bahsettiğim 3 oklu keskin viraj uyarısı var. Bakın burada da sağ elim direksiyonu yönetecek. Sağ elimle direksiyonu çeviriyorum. Sol elimin şu an bir etkisi yok ama tabii direksiyonda. Gerekirse sol elimle dönüşü arttırabilirim. Ama böyle bisiklet gidonu gibi, motosiklet gidonu gibi iki kolunuz gergin şekilde virajlarda sürekli böyle dönmeye çalışırsanız zorlanırsınız. Nereye dönüyorsak o elim güç verecek. Diğer elim destek çıkacak. Burada tekrar gösteriyorum. İleride sağa doğru keskin bir viraj var. Aynı şekilde 3 oklu levha var. Ben burada iki elimi kullanarak değil, sağ elimden güç veriyorum. Viraj biraz daha keskin olduğunu görüyorum. Sol elimle ihaleyi arttırıyorum tabiri caizse arkadaşlar. Evet.
Otoyol sürüşlerinde, özellikle yağmurlu havalarda bu anlattığım detaylara dikkat ederseniz, virajlarda yavaşlama konusuna, direksiyon yönetme konusuna, şerit ortalama konusuna dikkat ederseniz, levhaları, tabelaları doğru okursanız ve zamanında doğru şeritte olursanız, önünüzdeki araca çok fazla yaklaşmazsanız, takip mesafenizi güvenli mesafede tutarsanız rahat, konforlu ve keyifli bir sürüş yapmış olursunuz. Bugün size Şile yolunda keyifli manzara eşliğinde bazı bilgiler anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı da takip edin. Hepinize teşekkür ediyorum. Farklı videolarda tekrar görüşmek üzere.